Poğaçalarımız pişti. İnanın öyle güzel kabardı ki bundan sonra sıcak fırına atmıyorum. 140-150 derecede kabarıncaya kadar bekledim. Tamamen kabardıktan sonra 160 dereceye getirdim. Ağır ağır piştiği için çok güzel kabardı ve yumuşacık. Biraz küçük yapın, dediğim gibi ben bir tepsiye sığsın diye büyük yapmıştım ama yani o kadar güzel ki pamuk gibi ve bildiğiniz yumuşacık. Ellerimden hala sıcak olduğu için ellerim yanıyor. Bakar mısınız yumuşaklığına? Bildiğiniz pastane poğaçası ve üstelik sıvı yağlı. Nefisçi Her Şey kanalından herkese merhaba. Bugün pamuk poğaça yapıyoruz. Öncelikle bir su bardağı ılık süt, bir paket kuru maya, bir dolu yemek kaşığı şeker. Öncelikle mayamızı 5 dakika aktif hale getirmeye başlayalım. Aktifleşen mayamızın içerisine bir su bardağından bir parmak eksik ılık su. Ilık su ve süt çok önemli. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ. Bir yumurtanın beyazı, sarısı dışına. Şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı ilavesi yaptım. İçine alabildiği kadar un ilavesi yapalım. Unu kontrollü ekleyelim. 3 su bardağı un ilavesi yaptım. Ben normalde hamur işi yapmıyorum. Köye götüreceğim zaman, köye giderken kayınvalideme ya da böyle komşularıma falan da paylaşmayı seviyorum. Eşim okula giderken iş arkadaşlarına götürüyor. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ettikten sonra ben önce kaşıkla karıştırmayı seviyorum. Daha sonra el yardımıyla toparlıyorum. Hamurumu şöyle güzelce yoğurdum. Kıvamı bu şekilde. Bir kapak kapatalım. En az yarım saat dinlendirelim. Hamuru sıcak bir ortamda kalorifer peteğinin yanında dinlendirirseniz daha güzel kabaracaktır. Hamurum yarım saat dinlendi. Çok güzel kabardı. Bakar mısınız? Elimi hafiften yağladım. Şöyle hamurun gazını, havasını elimizle çevire çevire alalım. Fazla yoğurmaya gerek yok. Yoğurdukça hamurunuz özleşecektir. O yüzden bu kıvam yeterli. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan, yağ sayesinde ele yapışmayan bir hamur. Bundan dilediğiniz büyüklükte bezeler yapıp poğaça şekline getirelim. Elim yine hafiften yağlı. Bu şekilde yaparak tepsime alıyorum. Dilerseniz peynirli, dilerseniz sade olarak yapabilirsiniz. Fırın tepsisini aldıktan sonra aralıklı olarak yerleştirelim. Şöyle el yardımıyla açalım. Aralarını ben peynirli yapmak istiyorum. Şöyle hafif tuzlu lor peyniri. Dilerseniz kaşarlı, dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Hamurlarımı şöyle kapatıyorum. Peynirlerin yarısına gelecek şekilde ve elimle şöyle şekil veriyorum. Poğaça şekline gelecek. Tamamen kapatmıyorum ki o pastane poğaçası görünümü olsun. Daha küçük ayarladığınız zaman daha çok poğaça çıkacak. Ben biraz büyük yaptım. Tepsiye de sığdırmak istedim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yumurta sarısının içerisine pekmez ilavesi yaptım. Üzerine hemen sürelim ve en az 10-15 dakika tepsi mayası yapalım. Tepsi mayası bu tür poğaça hamur işlerinde önemli, biliyorsunuz. Bu sefer yeni bir yöntem deniyorum. Umarım tutar. Soğuk fırında, hiç ısıtılmış fırında yapmayacağım. 140-150 derecelik fırında tamamen kabardıktan sonra ayarını normal ayara getireceğim. Umarım olur. Poğaçalarımız fırına gitmeye hazır. Poğaçalarımız pişti. İnanın öyle güzel kabardı ki bundan sonra sıcak fırına atmıyorum. Kabarmalara doymadı. Önce 140-150 derecede kabarıncaya kadar bekledim. Tamamen kabardıktan sonra 160 dereceye getirdim. Ağır ağır piştiği için çok güzel kabardı ve yumuşacık. Siz biraz küçük yapın, dediğim gibi ben bir tepsiye sığsın diye büyük yapmıştım ama yani o kadar güzel ki pamuk gibi ve bildiğiniz yumuşacık. Ellerimden hala sıcak olduğu için ellerim yanıyor. Bakar mısınız yumuşaklığına? Bildiğiniz pastane poğaçası ve üstelik sıvı yağlı. Şöyle de göstereyim. İçine de hiçbir hamurlaşma yok. Altı da çok güzel pişti.
Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Ölçüyü artırıp eksiltebilirsiniz. Katlarını ayarlayabilirsiniz. Taştan çıkmış. Afiyet şifa olsun. Kim vermiş sana mamayı? Allah razı olsun verenlerden. Pilav üstü döner gibi olmuş. Afiyet olsun sana.